Birmingham City, Matteo Vam'ın önüne sözleşmeyi koyuyor. Ancak transfer son anda yatıyor. Birkaç ay sonra Maastricht'te amatör sözleşmeyle gidiyor ve profesyonel kariyerine 7-1'lik bir mağlubiyet maçının son dakikalarında başlıyor. 6 yıl sonra ise Hollanda'nın en üst seviye liginde. Şimdi ise Stade Brest dahil 4 kulüp onunla ilgileniyor. Peki Vam'ı buraya getiren ne? Çünkü top ayağındayken gerçekten farklı şeyler yapabiliyor. Ama bir üst seviyede başına bela olabilecek çok net eksiği de var. Matteo Van'da önce şuradan başlayalım. Rakip forvet orta sahaya gelip top almak istediğinde birçok stoper birkaç metre geride kalıp oyuncuyu karşısında tutmayı tercih eder. Van bunu pek sevmiyor. Topun nereye geleceğini sezdiği anda çizgisinden çıkıyor ve rakibin rahatça dönmesine izin vermeden müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Bazen pas arasına giriyor, bazen doğrudan oyuncunun sırtına kadar geliyor. Ben bu agresifliği seviyorum. Çünkü topu kazandığında pozisyon sadece savunma müdahalesiyle bitmiyor. Çoğu zaman ilk bakışı da ileriye oluyor ve Den Haag bir anda hücuma geçebiliyor. Şimdi göstereceğim pozisyon bence Vam'ın bu iki tarafını tek seferde çok güzel anlatıyor. Vam önce orta sahaya kadar çıkıp uzun topa dokunuyor ve topu takımına kazandırıyor. Hücum devam ediyor, tekrar pas bağlantısına giriyor ve top ikinci kez ayağına geliyor. Burada şuna dikkat edin, topu aldıktan sonra etrafında ekstra bir tur atmıyor. Kafasını direkt ileri doğru kaldırıyor. Üç savunmacının arasına koşan arkadaşını görüyor ve pası da tam koşusuna uygun hızda bırakıyor. Kontrol biraz daha iyi olsa çok net bir pozisyon çıkabilirdi. Yani Van bazen yalnızca topu kazanan stoper değil. O kazanımı birkaç saniye içinde hücum fırsatına çeviren ilk oyuncu da olabiliyor. Ve bunu tek bir pozisyonda görmüyoruz. Özellikle oyunun sağ tarafını bulduğu anlarda bu pas kalitesi tekrar tekrar önünüze çıkıyor. Şimdi onun paslarında sürekli tekrar eden bir şeye bakalım. Den Haag topu soldan kurarken rakip de doğal olarak o tarafa kayıyor. Vam'ın gözü ise çoğu zaman tam tersinde. Sağ tarafta geniş kalan oyuncuyu gördüğü anda topu oraya çevirmekten hiç çekinmiyor. Ve bunu arada bir yaptığı güzel bir pas gibi düşünmeyin. Aynı tercihi sezon boyunca tekrar tekrar görüyoruz. Bence hoşuma giden tarafı da bu. Top ona geldiğinde birkaç pas daha yapıp rakibin tamamen yerleşmesini beklemiyor. Eğer sağdaki oyuncuya direkt ulaşabileceği bir açı varsa o pası erkenden gönderiyor. Özellikle Van der Slot'un genişliği tuttuğu anlarda bu çok işe yarıyor. Rakip bir tarafta sıkışmışken tek pasla Den Haag'ın hücumu sahanın öbür tarafında devam edebiliyor. Üstelik Vam'ın pas oyunu sadece bu çapraz toplardan ibaret değil. Önünde boşluk bulduğunda rakibin hatları arasında da oynayabiliyor. Az önce daha çok oyunu bir taraftan diğerine çevirdiği pasları gördük. Ama onun paslarını anlatırken olayı burada bıraksaydım eksik kalırdı. Önünde koridor açıldığında rakibin orta sahasına doğrudan geçen topları da var. Bunu tek pasla yaptığı da oluyor, topu birkaç metre sürüp savunmanın dengesinin bozulmasını beklediği de. Ben özellikle bu ikinci tarafını seviyorum. Çünkü her pozisyonda uzun top arayan bir stoper değil. Eğer önündeki alanı kullanabiliyorsa önce kendisi ilerliyor. Sonra savunmanın bıraktığı boşluğu buluyor. Rotier'in koşusuna bıraktığı pas da bunun güzel örneklerinden biri. Bir diğerinde ise ceza sahasına gönderdiği uzun topla doğrudan asist geliyor. Yani top Vam'a geldiğinde Den Haag'ın hücumu illa 2-3 pasla ilerlemek zorunda kalmıyor. Bazen tek bir doğru karar rakibin iki hattını birden geride bırakmaya yetiyor. Duran toplardaki etkisine gelince burada biraz daha farklı bir şey var. 1.89'luk bir stoper görünce doğal olarak önce kafa vuruşlarını bekliyorsunuz. O tarafı zaten var. Ama tehdit sadece bundan ibaret değil. Arka direkte sol ayağıyla da bitiriyor, topu önüne alıp dar açıdan kendi şutunu da hazırlıyor. Kafayla da sadece kareyi aramıyor. Takım arkadaşına indirdiği toplar da var. O yüzden onu kornerlerde yalnızca uzun stoperi ileri gönderelim diye düşünmemek lazım. Ceza sahasında top özellikle arka direğe geldiğinde aksiyonun içinde olmayı başarıyor. Ve biraz da asıl işine, yani kendi ceza sahasında ne kadar güvenilir olduğuna dönelim. Van'ı burada izlerken benim sevdiğim şey her pozisyonda mutlaka müdahale yapmaya çalışmaması. Çoğu zaman önce doğru yerde kalıyor. Stoper partneri dışarı çıktığında merkezi kapatıyor. Yerden gelen pasın önüne giriyor. Savunma arkasındaki koşuyu da takip edebiliyor. Gerektiğinde de şutun karşısına vücudunu koyabiliyor. Bazen bu tarafı sessiz gibi görünebilir. Çok gösterişli görünmüyor. Ama ceza sahası savunmasında sürekli doğru bölgede bulunmak zaten stoper için işin büyük kısmı. Yalnız bu sakin görüntünün bir de başka tarafı var. Vahm çizgisinden çıkmak zorunda kaldığında işler biraz değişebiliyor. Az önce ceza sahasında ne kadar dengeli kaldığından bahsettik. Ama çizgisinden çıkıp rakibi önde karşılamak zorunda kaldığında aynı rahatlığı göremediğimiz pozisyonlar var. Burada Vahm yavaş demek istemiyorum. Bence mesele daha çok ilk hamleden sonrası. Rakibi karşısında tutarken sorun yaşamıyor. Ama topu alamadığı anda yönünü tekrar çevirip hızlı hücumcuyla ikinci yarışa girmek zorunda kalıyor. Ve o ikinci yarış her zaman onun lehine olmuyor. Özellikle hızlı oyuncular ilk teması geçtikten sonra birkaç metre avantaj kazanabiliyor. Vahm da geri dönmeye çalışıyor. Ama dönüşü çok çabuk olmadığı için pozisyon bir anda büyüyor. Benim üst seviye için en çok düşündüğüm konulardan biri bu. Çünkü rakipler hızlandıkça ilk müdahaleyi kaçırmanın bedeli de büyüyecek. Bir de top ayağındayken yaptığı bazı hatalar var.
Pas kalitesini biraz önce uzun uzun övdük. Ama bu her zaman doğru tercihi yaptığı anlamına gelmiyor. Özellikle kendi yarı sahasında baskı geldiğinde topu bazen gereğinden fazla ayağında tutabiliyor. Bazen de basit görünen pasın şiddetini ya da yönünü kaçırıyor. Stoper için bunu küçük bir hata diye geçiştirmek zor. Arkanızda çoğu zaman sadece kaleci var. Burada beni düşündüren şey hatanın kendisinden çok nerede yapıldığı. Çünkü Van bu bölgelerde top kaybettiğinde rakip doğrudan net pozisyona çıkabiliyor. İyi tarafı şu, bunlar sürekli gördüğümüz şeyler değil. Ama bir üst seviyeye çıktığınızda bu tarz hatalara gösterilen tolerans da çok daha düşük olacak. Buraya kadar nasıl bir stoper olduğunu konuştuk. Ama kariyerinin başlangıcı da bence en az saha içi tarafı kadar ilginç. 5 yaşından itibaren Antwerp altyapısında. Arada Westerlo'da geçirdiği bir sezon var ama toplamda 13 yılını Antwerp'te geçiriyor. Doğal olarak hayali de A takıma çıkmak. Fakat kulüp büyüdükçe genç oyuncular için o kapı biraz daha zor açılmaya başlıyor. Sonra 2019'un sonunda Birmingham City'den bir fırsat geliyor. Bir hafta denemeye gidiyor, hem A takımla hem ikinci takımla çalışıyor. Ve iş öyle bir noktaya geliyor ki Birmingham sözleşmeyi bile hazırlıyor. Vahm'ın kendi anlatımına göre transferin yatma sebebi futbol değil. Menajerinin son anda kendisi için ekstra bir ücret istemesi ve transfer döneminin kapanmasına çok az süre kalması anlaşmayı bozuyor. Vahm da bunu yıllar sonra gerçekleşmek üzere olan bir rüyanın elinden kaçması gibi anlatıyor. İşin enteresan bir tarafı da var. Birkaç ay önce İngiltere'ye gitmeye bu kadar yaklaşmış bir oyuncu yarım yıl sonra Maastricht'te amatör sözleşmeyle gidiyor. Çok az para kazandığını, ailesinin desteğiyle devam ettiğini ve profesyonel futbolcu olabilmek için kendisine 2 yıl verdiğini söylüyor. Profesyonel kariyerinin ilk maçı da pek masalsı başlamıyor bu arada. Cambur karşısında 7-1 kaybettikleri maçın son 7 dakikasında oyuna giriyor. Yani Birmingham'ın önüne sözleşme koyduğu noktadan birkaç ay içinde 7-1'lik bir maçta amatör kontratla profesyonel futbola adım atmaya geliyor. Vahm'ın asıl yükselişi de tam olarak burada başlıyor. Maastricht'te o amatör başlangıçtan sonra işler yavaş yavaş değişiyor. 22-23'te Maastricht ligi 5. bitirirken Vahm artık takımın taşıyıcı oyuncularından biri. Sonra Den Haag geliyor. Ve bence hikayenin güzel tarafı şu, Birmingham'a bir anda sıçrayamıyor. Ama bu kez hiçbir basamağı atlamıyor. Maastricht'te kendini kanıtlıyor. Den Haag'a geçiyor. Orada 3 sezon boyunca neredeyse hiç kaybolmadan oynuyor. Mart 2026'da sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldığında kulüp onu artık temel taşlardan biri olarak tanımlıyordu. O noktada Den Haag formasıyla 108 resmi maça çıkmıştı. Sonra yıllardır beklediği şey geliyor. Hollanda en üst seviye ligi. Vahm'ın kendi cümlesiyle 5 yıl 2. ligde oynadıktan sonra artık en üst ligde oynamayı inanılmaz şekilde bekliyordu. Den Haag da 17 Mart 2026'da terfiyi garantiledi. Ve işte iş biraz burada ilginç hale geliyor. Ve yeni çıkan bu takımın stoperi için birkaç ay sonra 4 farklı takımdan ilgi konuşuluyor. Şu an en dikkat çekici isim Stade Brest. Bunun yanında Cordoba, Sporting Lyon ve Rakov onun durumunu yakından takip ediyor. Açıkçası bu liste bana çok şaşırtıcı gelmedi. Çünkü az önce izlediğimiz oyuncu profili farklı liglerin ilgisini çekebilecek kadar kullanışlı. Sol ayaklı, oyunu ters tarafa çevirebiliyor, hatlar arasına pas atabiliyor. Öne çıkıp top kazanıyor ve duran toplarda ekstra tehdit oluşturuyor. Ama ben burada özellikle Brest tarafını biraz ilginç buluyorum. Çünkü İspanya 2. ligine geçiş ve Polonya ligine geçiş başka bir şey, Lig 1'e çıkmak farklı bir şey. Şu ana kadar alıştığından çok daha atletik bir seviyeye adım atması anlamına geliyor. Yani kulüplerin neden ilgilendiğini anlamak kolay. Asıl soru onun bu özelliklerini daha hızlı ve daha cezalandırıcı bir seviyeye taşıyıp taşıyamayacağı. Vam 26 yaşında, 1.89 boyunda. Sol ayaklı Belçikalı bir stoper. Güncel piyasa değeri 800 bin euro. Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıktı, 3 gol atıp 3 asist yaptı ve 3177 dakika sahada kaldı. Pas tarafında biraz önce gördüğümüz görüntüler rakamlara da yansıyor. SofaScore'a göre paslarının %90'ını isabetli kullandı. Maç başına 4.6 isabetli uzun pası var. Savunmada da maç başına 4.7 kez topu geri kazanıyor ve yalnızca 0.4 kez çalımıyor. Ama bu sayılara göre onu olduğundan daha kusursuz bir savunmacı gibi göstermemek lazım. Ben bir üst seviyeyi denemeye hazır bir stoper olarak görüyorum onu. Çünkü elinde oraya taşıyabileceği birkaç net özellik var. Bir de yıllardır düzenli oynayan, sorumluluk almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hava toplarında genel olarak güvenilir buluyorum mesela. Ama her eşleşmeyi kazanacak diye bir şey yok. Örneğin şu pozisyonda üzerinden kafayı vurup golü atan oyuncu yine kanalda videosu bulunan Uniken. Sanırım bu video ve Vam için söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz, abone değilseniz kanala abone olabilir, oyuncuyu veya anlatımımı beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Bitiş ekranına Den Haag'dan daha önce Milan Hokke ve Van der Sloot analizlerini yapmıştım, onları bırakacağım. Açıkçası Den Haag'dan sol ayaklı bir stoper alacak olsam benim ilk tercihim Milan Hokke olurdu. Onun dışında son maç önü analizlerinden de Galatasaray Göztepe ve Samsunspor Fenerbahçe karşılaşmalarının videolarını bırakacağım. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.